Genç yaştaki kalp krizleri maalesef ölümle sonuçlanıyor. Eğer saatler içerisinde hastaneye ulaşmazlarsa. Sebep? Bizim çocuklarımız obez, bizim çocuklarımız hareketsiz, bizim çocuklarımız trans yağlarla, hazır gıdalarla, fast food gıdalarla besleniyorlar. Akciğer zar keseler birleşiyor, kocaman bir hava kesesi oluyor ve bu çocuklar ciğerlerini patlatıyorlar ve bunlar entübe olup çoğu kaybediliyor. 1 saati bile çok önemli. 1 saat. Sen her geçirdiğin dakikada 2 milyon hücreyi kaybediyorsun. Burada esas tehlike nerede? Gizli tuzda. Senin normalde kullandığın tuzda değil. Gizli tuz. Gizli tuz nerede var? En tehlikeli kalp krizleri %40-50 darlık yapan plakların yırtılması sonucu oluşuyor. Tuzlu ayran tansiyonu düşürmez. Limonun da tansiyonu düşürdüğü bir şehir efsanesi. Kulak memesinde çıkıntı olan ya da kıvrım olan insanlarda kalp kriz riski yüksek bulunmuş. Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Vallahi iyi diyelim. Dünyanın bu halinde ne kadar iyi olursa o kadar iyiyiz. Buradan takipçilere tabii seslenmek istiyorum. Her gün televizyonda işte halı sahada bir kalp krizi geçirdi, öldü. Ya da genç yaşta öldü. Ya da genç yaşta inme geçirdi. Bunları duymak bizi üzüyor. Tabii ki kaderimizi yaşayacağız ama bizim dinimizde tevekkül var. Tedbirini alırsın, takdiri Allah'a bırakırsın. Bu programların en büyük avantajı insanların oturdukları yerde rahatça bizi izlemeleri için çok önemli hap bilgiler veriyoruz. Ne olur insanlara sesleniyorum. Bu bizim verdiğimiz bilgileri sadece televizyonda dizi izler gibi izlemesinler. Mümkün olduğunca çevresindeki insanlarla paylaşsınlar, beğeni yapsınlar ve mutlaka yorum ve soru sorsunlar. Onların cevaplarını an be an vereceğiz. Hocam, yataktan ani kalkma durumunda kimler daha riskli? Yani tabii bu çok basit görünüyor değil mi? Ya işte adam yataktan kalktı, sabahleyin uyandın hemen kalktın. 65 yaş üzerindeki insanlar, yüksek tansiyonu olup tansiyon ilacı alan insanlar, şeker hastası olanlar, aritmi, kalpte ritim sorunu olan insanlar, aynı zamanda genç olup uzun süre yatmış, birden kalkıp yürümeye çalışır. Olduğu yere yığılır kalır. Peki 65 yaş üzerindeki insanlar ne olur? İşte Hasan amca ayağa kalktı. Sonra ne oldu? Birden başı döndü, yere düştü. Sonra ne oldu? Kalçası kırıldı. Sonra ne oldu? Kafasını vurdu. Beyin kanamasından şu anda yoğun bakımda. Ayşe teyze aniden kalktı, düştü. Sağ kalça kemiğini kırmış. Yaşı da 80. Ameliyat edemiyorlar, korkuyorlar, masada kalır diyorlar. Yani dolayısıyla biz bu haberleri çok duyuyoruz. Bizim burada yapmamız gereken dikkatli olmak. Belki bir ikinci soruda nasıl yapmalıyız diye soracaksın. Ben de bunu anlatacağım. Ne yapmalıyız ani kalkmak yerine? Şimdi bir kere önce bir uyanacaksın. Sonra bir hareket etmelisin. Ayaklarını şöyle bir iki sallaman lazım ki kan beyne doğru hücum etsin. Ani bayılma, ani düşme olmasın. Üçüncüsü de ayakta bir 10 saniye, 15 saniye bekleyip sonra yürümeye başlayabilirsin. En doğru kalkış bu. Hocam kalp krizi hangi yaşlarda daha tehlikelidir? Kalp krizi hep tehlikelidir aslında da bizim klasik bildiğimiz tehlike tabii ki oldukça genç yaşlar. Genç yaştaki kalp krizleri maalesef ölümle sonuçlanıyor. Eğer saatler içerisinde hastaneye ulaşmazlarsa. Sebep? Şu kalp damarı, şu gördüğünüz koroner damar. Yaşlı insanlarda zaman içerisinde tıkanır. Şöyle düşün, burada plak oluşuyor. Zamanla 20 yılda belki şu hale geliyor. Genç adamda hiç plak yok, pırıl pırıl damar, birden pıhtıyla damar tıkanıyor. Şöyle düşün, ben kas yapıyorum, sağ elim daha güçlü, sol elim daha güçsüz. Çünkü hep sağ elimi kullanıyorum. Sağ elimin pazısı daha güçlüdür. Yaşlı insanların pazıları güçlü. Çünkü kalp zaman içerisinde kılcal damarlar geliştiği için
Koroner kalp krizi ana damar tıkanmadığı sürece kolay kolay ölümle sonuçlanmıyor. Özellikle 50, 60, 70 yaşındaki insanlar. Ama 30 yaşında gencecik bir çocuk kalp krizi geçirirse kalbi idmansız, kılcal damar, kolateral damarları az olduğu için bunların sonuçları daha kötü. Tehlikeli yaşları konuştuk ama maalesef kalp krizi gençlerde, hatta çocuklarda bile gözükmeye başladı hocam. Kalp krizi yaşının bu kadar düşmesi bize neyi gösteriyor? Ah ki de ah diyeceğim. Neyi gösteriyor? Kötü yaşıyoruz. Hareketsiz yaşıyoruz. Kötü besleniyoruz. Enerji içecekleri, kötü alışkanlıklar. Ah kötü alışkanlıklar. Gencecik yaşlara indi. Uyuşturucu maalesef. Özellikle genç yaşlarda. Elektronik sigara. Yani bugün ortaokullarda, liselerde, hatta ilkokullarda bile içildiğine dair rivayetler kulaklarımıza geliyor. EVALI sendromu denen bir sendrom var. Akciğer zar keseler birleşiyor, kocaman bir hava kesesi oluyor ve bu çocuklar ciğerlerini patlatıyorlar ve bunlar entübe olup çoğu kaybediliyor. Kalp krizi de bunlardan maalesef yol açıyor. İltihaplanmayı gittikçe arttırıyor. Bizim çocuklarımız obez. Bizim çocuklarımız hareketsiz, bizim çocuklarımız trans yağlarla, hazır gıdalarla, işte fast food gıdalarla besleniyorlar. Kolalı, gazlı içeceklerle besleniyorlar. Dolayısıyla genç yaşta kalp krizleri bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce nadirdi. Hakikaten olduğu zaman çok böyle şaşırırdık. Artık şaşırmıyoruz. Kalp krizi geçiren çocukların sorumlusu genetik mi? Şimdi kalp krizi geçiren özellikle çok erken yaştaki çocuklarda genetik yapı tabii ki çok ön planda. Yani ailesinde mutlaka erken yaşlarda sebepsiz ani ölümler var. Peki hocam benim babam 30 yaşında öldü, amcam işte 25 yaşında sebepsiz birden öldü. Peki bu çocuklara ne önereceğiz? Bu çocuklara şunu önereceğiz. Bir kere yaşam tarzlarıyla ve beslenmeleriyle ilgili yanlışları düzelteceğiz. Başka ne önereceğiz? Amerikan Kalp Cemiyeti ve Türk Kardiyoloji Derneği'nin önerisini yapacağız. Nedir o? Mutlaka yıllık kalp kontrollerine gidecekler. Bakın küçücük çocuklarımızı biz gözümüzden sakınmıyoruz. Her şeylerini onlara imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ama sağlık muayenesini asla rutin check-up şeklinde yaptırmıyoruz. Sadece çocuk hastalanırsa, ateşi çıkarsa, çok böyle anormal bir durum olursa doktora götürüyoruz. Halbuki o masum çocuklar da özellikle aritmi, kalp kas hastalığı bunlar hep genetik ve kas iltihabı özellikle pandemiden sonra kas iltihabı kalpte çok gördük ve bunlarda aritmi çok gördük. Ben sana basit bir örnek vereyim. Yılda 20 bin ila 25 bin çocuk konjenital kalp anomalili çocuk doğuyor bu ülkede. Ve bunun sadece %30'u %40'ı yakalanabiliyor. Diğerleri asla yakalanmıyor. Ta ki doktora gidip tesadüfen kalbinde delik varmış. Kapağında kaçak varmış. Bilmem şurada bir sıkıntı varmış. Halbuki bu çocukları okul taramaları yapıyoruz. Ben de çok okul taramasına katıldım. Kalbinde üfürüm var. Doktorlar bunu önemsiyor ve hasta yakınına diyor ki mutlaka bu çocuğa bir ekokardiyografi yaptırıp kalbin içerisinde ne gibi bir sorun var baktırın. Baktırıyor mu aileler? %50'si evet, %50'si hayır. O %50'si hayır olanlar bilsin ki o çocukları ileride ameliyat ya da tedavi şansı varken 15, 17, 20 yaşında tedavi şansı olmayıp kaybediliyorlar. Buradan benden duyurması. Kalp krizi geçiren birine ilk yardım sırasında kesinlikle ve yapmamız gereken şey nedir? Şimdi biz bunu hep anlatıyoruz, hep de söylüyoruz. Ben bunu inatla söylemeye devam edeceğim. Kalp krizi geçiren ya da kalp krizi şüphesi olan bir hastayı sakın yürütmeyin. Sakın ayakta durdurmayın. Mutlaka oturun, sert bir zemine sırtını dayayın ve mutlaka işte kalp ilacı alıyor mu almıyor mu sorun. Tabi bu arada 112 hemen arayın. 112 aman ha ihmal etmeyin. Çünkü bu hastanın 1 saati bile çok önemli. 1 saat.
1 saat içerisinde bu hastanın anjiyo alınması lazım. Tanı konulması lazım ve gerekiyorsa stent takılması lazım. Sen her geçirdiğin dakikada 2 milyon hücreyi kaybediyorsun. Milyarlarca hücreden oluşan şu kalbin bir kısmını kaybediyorsun. Hangi damarın tıkalıysa o bölgede hasar oluşuyor ve burası artık kasılmıyor. Bakın kaslar Allah öyle güzel yaratmış ki çok güzel emme basma tulumba gibi kasılır, kan pompalar. 7 litre kanı devir daim yapar. Sürekli basar gevşer, basar gevşer, basar gevşer. Sen buraya hasar uğratırsan işte o bölge artık kasılmaz. Normalde kalbin bir gücü var. %65 deriz. Kas gücü. Atım volümü. Bu %65 olur, %45 olur, %35. Sonra sen tık nefes olursun. 2 adım bile gidemezsin. Çünkü senin pompan yarı yarıya çalışır. Buradan insanları tekrar uyaralım. Kalp krizi hata affetmez. En kısa zamanda anjiyo yapan bir merkeze ulaştırılması lazım. Sakın ha arabaya binip kendiniz gitmeyin. Şeker hastalarının beslenme ve alışkanlık olarak hayatlarından tamamen çıkarması gerekenler nelerdir? Yani bir sürü şey var ama çok basit 2 başlık altında alalım. Beyaz un ve rafine karbonhidratlardan uzak duracaklar. Ne demek? Şeker ve beyaz unla yapılan iş tamamen hayatlarından çıkarmalılar. Çok net söylüyorum. Hocam aynı zamanda da göbeğim var, şişmanım. Sen o zaman tahılı tamamen devre dışı bırakacaksın. Hiç tahıl kullanmayacaksın. Tahılla işin olmayacak, ekmekle işin olmayacak. Makarna, pirinç, bulgur bunlarla işin olmayacak. Patates, kızartma, işlenmiş etler, hazır gıdalar, fast food gıdalar, lahmacun olmayacak. Bunlara çok dikkat etmek zorundasın. Tansiyon hastalarının en büyük düşmanı gerçekten tuz mu yoksa daha büyük bir tehlike var mı? Valla aslında şöyle bir soru daha mantıklı. Hocam hiç tuz yemiyor babam. Doktor tamamen kıstı. Bir de üstüne idrar söktürücü verdi. Oradan da şakır şakır tuz kaybediyor. Ne olacak bu adamın sonu? Beynini kaybedersin. Beyin ödemi olur. Sodyum çok önemli. Allah bize öyle güzel mineraller vermiş ki vücudumuzda. İşte sodyum, potasyum, klorür, magnezyum gibi. En önemlilerden bir tanesi sodyum. Sodyumun bir sürü fonksiyonu var. Sodyum hücre içi iletişimde, sinir iletiminde bir sürü faydası var. Peki sen yüksek tansiyon hastasında hocam tuzu kısıtladık, hiç tuz vermiyoruz. Yanlış yapıyorsun. Çünkü tuzun direkt tansiyona etkisi %3 ile 6 hastadan hastaya değişir. Sen tuzu tamamen kıssan bile bu adamın tansiyonu %3 ile 6 düşer. Yani atıyorum 170 tansiyonu varsa bu hastanın taş çatlasın 6 birim tansiyonu düşer. Yani 164 olur. Dolayısıyla tuz kısıtlaması kesinlikle doğru değil. Ama hocam nasıl olsa tuz iyi dedin, ben de akşama kadar tuz yiyorum. O da yanlış. Sen söylediğin bir şey var. Yüksek tansiyon hastaları sofrada tuzluk bulundurmamalı. Yemekleri normal tuzla yapılmalı ama başka ilave tuz kullanmamalı. Burada esas tehlike nerede? Gizli tuzda. Senin normalde kullandığın tuzda değil. Gizli tuz. Gizli tuz nerede var? Zeytinde var, peynirde var, hazır gıdalarda var, fast foodlarda var, kolalı içeceklerde var. Dolayısıyla senin yapman gereken bu gizli tuzu kontrol altına almak. Yüksek tansiyon hangi ölümcül ani hastalıklara yol açabilir? Şimdi yüksek tansiyon çok acımasız. Çünkü yüksek tansiyonda aort dediğimiz şu kırmızı damar yırtılır. Diseksiyon dediğimiz rahmetli Sırrı Süreyya Önder'de olduğu gibi birden yığılır kalırsınız. Başka? Beyin kanaması ve şah damarından ya da bir yerden pıhtı atması sonucu inme. Başka? Kalp krizi geçirirsin. Hocam babamın hiçbir sorunu yoktu. Sadece yüksek tansiyonu vardı. Bir gün 22 oldu. Kalp krizi geçirdi. Biz anlamadık. Anjiyo yaptık. Plak vardı. Bu plak doktorlar sadece ilaç yeter dedi. Biz de inandık. Şu plağı düşün bak. Buraya sürekli kan çarpıp geçiyor. Çarpıp geçiyor. Sen 10'da başladı tansiyon. 20'ye çıktı. Sürekli tazikli bir şey vuruyor buraya. Vuruyor geçiyor. Önünde bir bent var, engel var. Şu plak var. Burayı yırtarsın. Parçalarsın.
Zaten sana belki bildiğim, belki bilmediğim bir şey söyleyeyim. En tehlikeli kalp krizleri %40-50 darlık yapan plakların yırtılması sonucu oluşuyor. Çünkü bu hastalar mesela %90 darlıkla öyle ciddi bir sorun yaşamayabilirsin. Zaten oradan azıcık kan geçiyordur, yan dallar gelişmiştir. Ama %40-50'de yan dallar daha gelişmediği için birden ani kalp krizi, hatta kalp durmasına kadar giden sonuçlara yol açabilir. Ani yükselen ya da düşen tansiyona evde nasıl müdahale edilir? Şimdi ani yükselen tansiyona senin yapacağın birkaç şey var. Birincisi, ani yükseldiği zaman, tabii dilaltı haptır, dilaltı kapsüldür, o tür ilaçlar eğer yoksa. İşte genelde vatandaşta şöyle bir inanış var. Sarımsak, işte limonlu su içirdim, sarımsak, soğuk su döktüm. Onun yerine derin nefes egzersizi yapabilirsin. Burnundan 10 saniye derin 10'a kadar sayıp nefes alıp, sonra 10 saniye nefesini tutup, sonra 10 saniye nefesini verirsin. Buradaki avantaj şu: parasempatik sinir sistemini devreye sokarsın. Vagus çabuk gel, tansiyonu düşür, kalp çarpıntımı giderir. Anında ritmin düşer, tansiyonun düşer. Peki hocam, babamın yüksek tansiyonu olduğunu anladık. 112 bu arada aradık çünkü düşüremedik. Tabii ki arayacaksınız. Eğer 20'yi geçmişse ve bir türlü düşmüyorsa önce bir sakin olacaksın. Hastayı çok telaşlandırmayacaksın. Sıkı giysileri varsa çözeceksin, rahatlatacaksın. Düşük tansiyon. Hocam babamın birden ayağa kalktı, yere yığıldı. Baktık tansiyona 6'ya 5. Ne yapmalıyız? Ya bu hasta ilk yapılacak şey, ayaklarını havaya kaldırın, dizlerini kıvırın ve karna doğru itin. Ve öyle bekleyin. Bu arada eğer sabahleyin kahvaltı yapmadıysa ya da yemek yemediyse, karnı açsa belki orada bir şeyler içirebilirsin biraz toparladıktan sonra. Onlar halen tansiyon yükselmediyse acilen 112 arayıp gerekli acil servise ulaştırılmasını sağlamak lazım. Sürekli ilaç kullanmak tansiyon hastalarının hayatını zorlaştırıyor. İlaç kullanmadan tansiyonu dengelemek mümkün mü? Şimdi tansiyonun önce ne olduğunu bir anlamak lazım. Tansiyonun %80 sebebi esansiyel dediğimiz sebebi belli değil. Peki bu esansiyel sebebi belli olmayan içinde de sebebi belli olan, en azından suçlanan şeyler var mı? Var. Neler bunlar? 1. Stres. 2. Kişilik yapısı. Evhamlı bir kişiliğim var hocam. Birden parlıyorum. 3. Kötü yaşantı. Ne demek? Hareketsiz yaşıyorsun. 4. Obezsin. 5. Kötü besleniyorsun. 6. Kötü alışkanlıkların var. Sigara içiyorsun, alkolün var ve diğer enerji içecekleri. 6. Kafeinli gıdayı çok tüketiyorsun. İşte kahve. Günde 10 bardak kahve içiyorsun. Bunları lütfen düzelt. Bunları düzeltmeden olmaz. Bakın, harekete geçerek tansiyonu ortalama 2 birim düşürürsün. Her gün 1 saat yürüyüş tansiyonu düşürür. Aralıklı oruç tansiyonu 1 birim düşürür. İşte bu arada Akdeniz tipi mutfakla beslenirsen tansiyonun 1 birim düşer. Zeytinyağı ağırlıklı beslenirsen, işte hayvansal gıdaları azaltırsan otomatikten tansiyonun düşür. Aşırı tuzdan kaçınırsan tansiyonun az da olsa düşer. Stresten uzak durursan mutlaka ve mutlaka tansiyonun düşer. İlla ilaç eşittir tansiyon düşürmek diye bir şey yok. Ama hocam benim hep tansiyonum 18'lerde geziyorum. Tabii ki bu insanlara ilaç başlamamız lazım. Ama tek başına ilaçla tansiyonu kontrol altına alman zor. Tuzlu ayran ya da limon gerçekten tansiyonu düşürür mü? Tam tersi, hani düşürmen yerine özellikle tuzlu ayran, biliyorsun tuzlu, sodyum veriyorsun bu insana. Tansiyonu yükseltir mi demek lazım. Belki soruyu tersten sordun. Oraya belki de bilinçli yazıldı insanların dikkatini çekmek için. Tuzlu ayran tansiyonu düşürmez. Limonun da tansiyonu düşürdüğü bir şehir efsanesi. Mesela sarımsak da tansiyonu düşürür diyor. O yüzden bir diş sarımsağı alıyor, yutuyor adam 2-3 tane hap gibi. Hocam ben hemen sarımsak verdik. İyi geldi. Sarımsak hap gibi içince tansiyonu düşürmez. Sarımsak uzun vadede kullanırsan
dengeli beslenmenin en büyük destekçisi. Dolayısıyla her yemeğinde sarımsak olursa evet tansiyonun faydası olur. Peki hocam, spor yaparken hangi hareketler için asla yapmayın diyorsunuz? Nefes tutarak ağırlık kaldırmak. Isınmadan hızla koşmak. Yani idman yapmadan birden ben hızla tempolu koşuyorum arkadaş. Kalp krizi geçirirsin. Nefesini tutarak bir ağırlık kaldırdın, halter kaldırdın, nefesini tuttun, çatlarsın. Kalbin birden infilak eder. Dolayısıyla ani hareketler ve nefes tutulan hareketler çok tehlikeli. Sabah erken saatlerde kalp krizi geçirme riski neden daha fazla? Bunu hep anlatıyorum, yine anlatayım. Yani normalde insanoğlu aslında bir makine gibi düşün. Gündüzleri sempatik sinir sistemi, mesela şu anda ışık yanıyor ve gözüme ışık geliyor. Bu beni rahatsız ediyor aslında. İşte bu sempatik sinir sistemi noradrenalin, adrenalin ve stres hormonu kortizolün sekresyonu artar. Tansiyon yükselir, çarpıntın olur, kalbi yorarsın. Kronik inflamasyonu arttırırsın. Sabah gözlerini açtığında, ışığı gördüğünde bu iş başlar. Yani şalter açılır. Gece uyurken şalter kapanır. Sempatik sinir sistemi devre dışı kalır. Ben şu anda şunun ışığını kapattım. Burası siyahlaşır ve ben uyumaya başlarım. Parasempatik sinir sistemi ve vagus devreye girer. Tansiyonum düşer, ritmim düşer. Kalbim kendini onarır, beynim kendini onarır, vücudum dinlenir, kaslarım dinlenir ve böyle devam eder. Ama sen şimdi sabah uyanır uyanmaz koşuya gittin. Yanlış. 1-2 saat geçmeli. Önce bir vücut buna bir adapte olmalı. Hocam, uyanınca kahve içmek zararlı mı? Kesinlikle zararlı. Yani bir önce anlattım. Sen şimdi sempatik sinir sistemi devreye girmiş. Zaten kanında adrenalin geziyor, noradrenalin geziyor, kortizol geziyor. Bir de kafeinle tansiyonu iyice yükseltirsin. Zaten yükselmiş tansiyonun biraz daha yükselir. O yüzden uyanır uyanmaz kahve içmek doğru değil. Gün boyu ayakta çalışan meslek gruplarında öğretmen, doktor, garson gibi yorgun kalp riski artıyor mu? Şöyle direkt kalp demeyelim de bacaklarda göllenme olur. Ve baldır kasları bizim yalancı kalp dediğimiz kirli toplar damarın bir rezervuarı gibi düşün, deposu. Sen uzun süre ayakta kaldığında ya da hareketsiz kaldığında orası ayaklarım şişti, çok davul gibi oldu. Bu sefer ne oluyor? Dolaşımdaki kan miktarı azalıyor aşağıda göllendiği için. Ve kalp daha fazla çalışıyor, daha hızlı çalışıyor. Niye? O 7 litre kan 6 litre oldu. 1 litre senin bacaklarda göllendi. 6 litre kanı 7 litre kanmış gibi döndürmek için kalp normalde 75 atması gerekiyorken 100 atmaya başlar. Bu 100 atma kalp kasını yoruyor, kalbini yoruyor. İstersen kalbini yorma. Gece uykuda kalp krizi geçirme riski olan Brugada sendromu nedir? Kimler risk altında? Brugada sendromu aritmiyle seyreden, kalpte ritim sorunu olan, herkeste görülmeyen, hakikaten genetik geçişli bir rahatsızlık. Bunu önceden diyorum ya çocukluktan itibaren en azından bir EKG, bir ekokardiyografi, bir efor testi gibi testlerle, basit testlerle bunun tanısı konabilir. Sürekli soğuk el ve ayaklar kalp yetersizliğinin habercisi olabilir mi? Şimdi sürekli soğuk el ve ayaklar sadece kalp yetmezliği belirtisi olmayabilir. Ama belirtisidir. Sadece kalp yetmezliği olmayabilir. İşte Raynaud hastalığı var, romatizmal bazı hastalıklar var, demir eksikliği var. Özellikle tuzun içindeki iyot eksikliğinde de el ve ayaklarda buz gibi olma şeyini biz hissedebiliriz. Tabii ki kalbin yeterince kasılmadığı, dolaşımın bozulduğu hastalarda da bunu görürüz. Gece uykudan el uyuşmasıyla uyanmak bir kalp dolaşım bozukluğunun işareti olabilir mi hocam? Tam olmamakla birlikte daha çok karpal tünel sendromu dediğimiz bilekteki sinir kılıfında sinirin sıkışması sonrası da olabilir. Boyun fıtığın varsa ona bağlı da olabilir. Üstüne yatmışsındır. Aslında kalpten ziyade inme belirtisi de olabilir. Yani geçici bir inme hata geçirmişsindir. Kolunda uyuşma olmuştur. Tek başına uyuşma kalp belirtisi değil.
Kulak memesindeki çapraz çizgi kalp krizi riskini arttıran bir işaret midir? Yapılan çalışmalarda bu kulak memesindeki belirtinin özellikle insanlarda koroner arter hastalığı çok görüldüğü tespit edilmiş. O yüzden kulak memesinde çıkıntı olan ya da kıvrım olan insanlarda kalp kriz riski yüksek bulunmuş. Bunu da bir işaret olarak tespit etmişler. Tabii ki çok bilimsel mi? Birkaç yayında söyleniyor. Sabah kalktıktan birkaç saat içinde ani yorgunluk çökmesi kalp pili ihtiyacına işaret eder mi? Şöyle, normalde kalp dakikada 75 atar. Bazı insanlarda bu 60, 50, 40'a kadar düşer. Sen yürüyünce otomatikman hızlanması lazım değil mi kalbin? Hızlanmıyorsa bil ki kalp sorunun var. Kalp santralinde, elektrik santralinde maalesef problem var. Ve bu kalbi hızlandırman lazım. Nasıl hızlandırabilirsin? Burada geçişte sıkıntı varsa pil takmak zorundasın. Soğuk terleme her zaman hastalık belirtisi midir? Kalp krizi geçiren herkes ağrı hisseder mi? Soğuk terleme, şekerin düşer, soğuk soğuk terlersin. Kalp krizi geçirirsin, soğuk soğuk terlersin. Soğuk terleme normal insanlarda olmaz. Bu arada ağrısız kalp krizi olur. Sessiz kalp krizi deriz biz buna. Özellikle şeker hastalarında sinir iltihabı olduğu için ağrı hissetmez bu insanlar. Bir de menopozdaki kadınlarda daha çok göğüs ağrısı tipik görmeyiz. İleri yaş hastalar da ağrıyı tarif edemediği için 80 yaşında adam kalp krizi geçirir anlamaz. Yani bu üç grup insanda maalesef göğüs ağrısı görmeden de kalp krizi görebiliriz. Ailede 50 yaş altında kalp krizi geçiren bir birey var, ne yapmalı? Vallahi bu da güzel bir soru ama çok önemsemiyoruz. Aslında çok önemsememiz lazım. Kendinizi niye önemsemiyorsunuz bunu anlamıyorum. Ailede 50 yaşın altında bir kalp hastalığı varsa, ani ölüm varsa, sebepsiz ölüm varsa, ani inme varsa, şeker hastalığı varsa, yüksek tansiyon varsa mutlaka ve mutlaka kendinizi önemseyin. Arabanızı servise götürdüğü gibi siz de bir doktora gidin. Bir check-up programına mutlaka katılın. Hocam, Raynaud fenomeni sendromu hastalığını bir de sizden dinleyelim. Tam olarak nedir? Şimdi Raynaud fenomeni ve hastalığı diye iki tane konu var. Fenomen aslında bir romatizmal hastalığa eşlik eden fenomenlerden bir tanesi. Yani şıklardan bir tanesi. İşte skleroderma denen bir bağ dokusu hastalığı var. Yutma güçlüğü oluyor, yüzde böyle bir çekilmeler oluyor. Bir de ellerde işte soğuğa girdiği zaman soğuk alerjisi sonrası beyazlaşma, kırmızılaşma ve en sonunda morarma oluyor. Ve parmak uçlarında gangrenlerle seyreden bir durum. Eğer Raynaud hastalığı bir romatizmal hastalığa eşlik ediyorsa fenomeni, tek başına oluyorsa hastalık. Peki hocam bu hastalar, özellikle genç kızlarda biz bunu çok görüyoruz. Hasta emosyonel durum burada çok etkili. Mesela sinirli bir kız birden sinirleniyor. İşte o anda soğuk havada birden bakıyorsun eli mosmor olmuş. İşte sıcağa geliyor kıpkırmızı oluyor. Parmakta, uçta gangrenler, parmak kayıpları, parmak amputasyonları görüyoruz bu çocuklarda. O yüzden Raynaud hastalığını ve fenomenini lütfen önemseyin. Raynaud bir kalp hastalığı mı yoksa damar sistemiyle mi ilgilidir? Raynaud kalp hastalığı değil, tamamen damar hastalığı. Yani normalde baktığınız zaman damarlarda tıkanıklık yok aslında. Damarlar açık. Sadece soğuğa karşı aşırı bir reaksiyon verip büzülüyor damarlar ve parmaklara kan gitmiyor. O yüzden parmaklar morarıyor, buz gibi oluyor. İşte bu çocuklara eğer gerekli müdahale edilmezse sıkıntı yaşıyor. Bak bunu belki ilk defa duyacaksın. Pratikte bizde mesela bacak damarları için kullandığımız bir ilaç var. Yürüme mesafesini arttıran. Basit bir ilaç. Raynaud'a inanılmaz faydalı. İnanılmaz fayda görüyor Raynaud hastaları. Bu hastalığın en çok kadınlarda görüldüğünü duyduk. Sebebi ne olabilir hocam?
Bazı romatizmal hastalıklar kadınlarda biraz daha fazla görünüyor. Mesela sistemik lupus diye bir hastalık var. Skleroderma var. Bir de Raynaud'un tek başına olması özellikle hormonal dengesizlikle ya da östrojenle alakalı olduğu söyleniyor. Soğuk ellerin beyazlaması masum mu yoksa her zaman bir hastalık sinyali midir? Çok masum değil. Yani orada fonksiyonel bir sorun var. Yani damarlar, herkesin eli soğukta birden soğur ama bembeyaz olması normal değil. Mutlaka orada vazospastik dediğimiz kılcal damar büzülmesi yapan bir sürü hastalık var. Biraz önce saydım. Bir de belki biliyorsundur, demirin çok düşüktür, kansızlık vardır. Oraya yeterli kan gitmiyordur, oksijen taşınmıyordur. Ondan da olabilir. Stres, ani üzüntü veya korku Raynaud atağını tetikler mi? Bir önce söyledim, evet tetikler. Özellikle evhamlı genç kızlarda biz bunu çok görüyoruz. Bunlara belki önerimiz ne? Soğuk havalarda ellerini korumaları, bir eldiven giymeleri, kartopu oynamamaları, soğuk suda bulaşık yıkamamaları gibi. Bu hastalık ilerlerse parmaklarda kalıcı hasar bırakır mı? Kalıcı hasar, amputasyon. Yani parmağını kaybedebilir. Bu hastalıktan olabildiğince az etki almak için nelere dikkat etmeliyiz? Bir alerji, aynı penisilin alerjisi gibi. Penisilin alerjisi olan insanlar penisilin antibiyotiği yazmazlar. Hatta onunla bir eşdeğer hiçbir antibiyotik yazılmaz. Sebep penisiline karşı alerjim var. Senin soğuk alerjin var. Dolayısıyla soğuktan uzak dur. Kendini koru. Bu hastalık tamamen geçer mi yoksa ömür boyu süren bir yönetim süreci mi gerektirir? Şimdi genelde bu hastalar özellikle romatizmal bir hastalığa eşlik ediyorlarsa bunlar geçmez. Ama tek başına Raynaud hastalığı varsa belli bir dönem sonra otomatikman kaybolabilir. Özellikle belki yaş ilerledikten sonra kaybolabilir.